Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde uzak bir ülkede bir krallıkta yaşayan bir kral ve bir kraliçe varmış. Ve onların tabii ki çok ama çok da güzel bir kızı varmış. Prenses çok ama çok güzelmiş. Herkes tarafından sevilirmiş, ailenin de tabii ki göz bebeğiymiş. Prenses dadısından her gün özel ders alırmış ve dadısının küçük kızıyla birlikte aldığı derslerden de çok memnunmuş. Ama günlerden bir gün dadının kızı hastalanmış ve derse gelememiş ve bizim prenses de ders yapmak istememiş. Ve ne yapacağını düşünürken birden aklına onun gibi hasta olduğunu annesi babasına söyleme fikri gelmiş. İşte bizim prensesin yalan hikayesi de böyle başlamış. Odasına gitmiş ve hemen birdenbire yatağında kıvranmaya başlamış. Ah, ah anne, çok ağrım var, lütfen gel yanıma falan derken kral ve kraliçe ne yapsın? Hemen kızları prensesin yanına geliyorlar çocuklar ve ne yapıyorlar tabii ki? Prensese soruyorlar, neyin var canım benim? Neyin var bir tanem? Söyle bana. Anne, karnım çok ağrıyor. Tabii bizim prenses yalan söylüyor bu arada ve ilk yalında bu şekilde başlamış. İşte çok ağrım var deyince anne tabii kızına dayanamıyor. Diyor ki sen o zaman bir iki gün burada yat, uzan bir tanem, sana çorba yaptırayım. Ama anne, dersim var benim bugün. Ders olur mu? Hayır canım, ders falan yok. Senin dinlenmen çok daha önemli der ve onun dinlenmesini ister. Tam 3 gün boyunca. Ama işler çığırından çıkar. Bizim küçük prenses o ilk gün söylediği yalanın sonunda ne yazık ki artık hep yalan söylemeye başlar. Ne yapar diye sorarsanız herhangi bir şey olduğunda yalanlara başvurur. Günler böyle geçip gider. Bizim prenses büyür, büyür ve büyür ve çok da güzel bir kız haline gelir, bir genç kız haline gelir. Fakat ne yazık ki yalanları hep devam eder. Artık annesi babası bu yalanlardan bıkmıştır. Ve prenses yalan söylemeyi bırakın, artık kızgın, sabırsız, etrafına kaba davranan, bağıran, durmadan şikayet eden bir kız haline de gelir. Annesi babası ne yapacağını bilmez ve kızıyla konuşurlar fakat kızı hala aynı şekilde yalan söylemeye devam etmektedir. Ne yapacaklarını bilmedikleri için de buna bir çözüm ararlar ve ülkenin her yerine bir duyuru yaparlar. Ve derler ki, kızımın bu yalan söyleme huyundan vazgeçtirebilecek herhangi biri varsa ona büyük bir ödül vereceğim. Lütfen gelsin ve kızımı bu yalan huyundan kurtarsın. Neyse çocuklar, bu şekilde devam ederken tabii ki ülkenin her yerinden insanlar geliyor fakat prenses yalan söylemeye ve yalan söylemeye durmadan devam ediyor. Ve sonunda kime rastlıyoruz? Tabii ki her masalda bir kurtarıcımız oluyor genelde, bildiğiniz gibi. Ormanda yaşayan bir oduncu var. Oduncu bunu duyuyor fakat tabii ki ne yapabilir? Yapabilecek bir şey de yok. Sadece böyle bir olay olduğunu duyuyor ama zavallı prenses diyor keşke biri ona yardım edebilse. Ve ormanda dolaşırken birdenbire çocuklar bir şey oluyor. Böyle yağmur yağmaya başlıyor. Gök gürültüsü, şimşekler falan, böyle hava kararıyor ve birdenbire sığınacak bir yer arıyor. Bir böyle mağaraya giriyor, tamam mı? Mağaraya geliyor çocuklar. Mağara böyle değişik bir mağara. Gördüğünüz gibi böyle yerde de bir su birikintisi var. Neyse mağaraya geliyor sığınmak için, içeri giriyor. Orada suyu görüyor. Su, bakın, farklı bir renkte bir su, özel bir su. Suyun yanına yaklaştığında birdenbire sihirli bir şey oluyor. Birden suyun içinden bir peri çıkıyor. Suyun içinden bir peri çıkıyor, böyle bir peri. Peri onun yanına geliyor ve ona diyor ki, oduncu, sen seçilmiş kişisin. Seçilmiş kişi miyim? Evet, sen seçilmiş kişisin. Bizim yalancı prensesi sen kurtaracaksın. Yalancı prenses mi? Evet, bu hikayeyi duymuştum ama ben normal bir oduncuyum. Ben ne yapabilirim ki? Hayır, senin özel bir yeteneğin var ve sen seçildin. Şimdi bu arkamdaki suyu görüyorsun değil mi? İşte bu onun yalan söylemesini engelleyecek bir su. Bu sudan bu şişeye dolduracaksın ve bu şişeyi yanında alıp prensesin yanına gideceksin.
Prenses yalan söylediği anda onun üstüne 3 damla bu sudan atacaksın ve arkasından gizlice bu sözleri söyleyeceksin. 3 gün boyunca sadece sen bu söylediğin yalanın aynısını yaşayacaksın ama kimse göremeyecek. Ve aynen dediği gibi bu sudan alıyor çocuklar ve bizimki yola koyuluyor. Nereye gidiyor? Tabii ki saraya, prensesin odasına. Ve çocuklar, tabii sırada insanlar var. Prensese bir sürü işte ilaçlar yapıyorlar, bir şeyler uyguluyorlar fakat hiçbir şey yaramıyor. Sıra geliyor bizimkine. Prensesin yanına geldiğinde prensesi orada görüyor, yatakta böyle acılar içinde kıvranırken işte prensesin yanına geliyor ve diyor ki, prensesim neyiniz var? Prenses tabii ki dayanamıyor. Her zaman olduğu gibi ne yapacak? Yalan söyleyecek. Hemen başlıyor yalanı söylemeye. Çok üzgünüm. Sormayın. Dün gece rüyamda çok ama çok korkunç bir rüya gördüm. Çok korktum. Gerçektir diye. Ne gördünüz prensesim? Şimdi bir tane dev vardı ve bu dev birdenbire beni kovalıyordu. Böyle karanlık bir yerdeydim. Ondan sonra dev beni kovaladı, yer yarıldı, içine düştüm, birden alevler çıktı ve korktum, ben nasıl ağlamayayım, çok üzgünüm diyor çocuklar. Bizimkisi öyle mi diyor, gerçekten mi? Siz merak etmeyin, ben sizi şimdi iyileştireceğim diyor. Alıyor şişeyi, 3 damla, 1, 2, 3 atıyor prenses üstüne ve gizlice ne diyor? Hatırlayın bakalım, ne diyor? Sadece sen bu 3 gün boyunca söylediğim bu yalanın gerçekliğini yaşayacaksın. Ama bunu kimse görmeyecek, anlamayacak diyor ve çocuklar oradan gidiyor. Tabii ki neler oluyor? Prenses o gece ve itibariyle tam 3 gün boyunca bu rüyayı görüyor. Birebir görüyor ve nasıl kalkıyor biliyor musunuz? Ağlıyor, bağırıyor, çağırıyor. Kimse ona inanmıyor. Annesi babası diyor ki yine yalan söylüyorsun, yine yalan söylüyorsun. Aradan 3 gün geçiyor. Ve sonra çocuklar 3 gün sonra bizim bu oduncu tekrar geliyor. Prensesi görüyor. Prenses bitap. Nasıl üzgün. Prensesim ne oldu? Söyleyin. Neden böyle duruyorsunuz diyor. Prenses diyor ki sorma. Başıma neler geldi. Tabii yine yalan söylemeye başlıyor. Çok ağrım var. Nasıl bir ağrı bu? Ben şöyle söyleyeyim. Ata biniyordum. Sonra attan düştüm. Ayağım kırıldı ve işte çok ağrıyor. Ayağım şişti. Böyle bir ağrı. Oduncu tabii ki bunun yine yalan olduğunu anlıyor ve ne yapıyor? Elindeki şu şişeyi alıyor. 3 damla üstüne döküyor ve gizlice ne diyor? Aynı cümleler. 3 gün boyunca sadece sen bu rüyanın aynısını göreceksin ve birebir yaşayacaksın. Ama kimse bunu anlamayacak ve göremeyecek. Ve çocuklar aynen bu oduncunun dediği gibi zavallı ertesi gün bu prenses gerçekten ata biniyor ve attan bir düşüyor ve gerçekten ayağını kırıyor, tamam mı? Ayağını kırıyor, ayağı şiş ama kimse ayağının kırık olduğunu görmüyor ve ayağının şiş olduğunu da görmüyor. Sadece bizim prenses farkında. Prenses eve geliyor. Anne çok kötüyüm. Ayağım kırıldı. Kral ve kraliçe bakıyorlar. Ne diyorsun sen? Yine yalan söylüyorsun. Ayağım falan kırılmadı. Kimse görmüyor tabii ama gerçekten ayağı kırıldı ve çok ağrısı var çocuklar. İnanılmaz ağrısı var. Neyse prenses diyor ki nasıl görmüyorsunuz? İnanamıyorum. Anne baba lütfen bana inanın, bu sefer gerçekten doğruyu söylüyor diyor. Neyse çocuklar, kimse buna inanamıyor. Arada ayağı davul gibi şişiyor ve gerçekten de kırıldı. Ve bizimki ağrıdan kıvranıyor ama yapacak hiçbir şey yok. Kimse ona inanmıyor. Ve 3. gün oluyor. Kim geliyor? Yine bizim oduncu. Oduncu geliyor ve bu arada bizim prenses tabii ki bu yalanlar yüzünden acı çekmeye başlıyor ve pişmanlık duymaya başlıyor. Nasıl yaptım? Beni artık kimse sevmiyor. Oduncu geldiğinde ona diyor ki oduncu çok ağrım var. Çok ağrım var. Ayağım kırıldı ama kimse görmüyor. Evet daha ben çok yalan söyledim ama artık yalan söylemek istemiyorum. Fark ettim ki ben yalan söyleyince her şey daha kötü oluyor. Bak bu sefer kimse bana inanmadı. Gerçekten de ayağım çok kötü. Ve çocuklar oduncu hemen onun bundan ders aldığını anlıyor ve aklına ne geliyor? Ona o peri ne demişti? 3 kere gidip
bu damlayı damlatacaksın. Üçüncüde eğer hala aklı başına gelmediyse ve hala yalan söylüyorsa yapacak bir şey yok. Ama eğer anladıysa o zaman onu buraya getireceksin. Yani benim bu su kaynağımın olduğu yere, sihirli suyun olduğu yere ve onun bu sudan içmesini sağlayacaksın. İşte o zaman her şey yoluna girecek. Ve bizim tabii ki oduncu ona bütün olanları anlatıyor ve beraber o mağaraya gidiyorlar. Mağaraya geldiklerinde tabii bizim yalancı prenses şok geçiriyor. Suyun güzelliğini görüyor ve onun dediğine inanıyor ve sudan böyle alıyor, içiyor ve tabii ki hemen her şey yerine gelmiyor. Sonuçta uzun zamandır bir alışkanlığı var. Yalan söylüyordu ama saraya dönüyorlar. Bir zaman sonra tabii ki bizim prenses gerçekten yalan söylemeyi bırakmaya başlıyor. İnsanların onu sevmediğini düşünürken herkes ona inanmaya, onu sevmeye başlıyor. Biliyorsunuz ki birine güvenmek bu kadar çabuk olmaz. Birazcık zaman gerektirir. Ve o yüzden de bir zaman sonra herkes prensese artık güvenmeye başlıyor. Yalan söylemediğinden emin oluyor ve burada mutlu olarak hep beraber yaşamaya devam ediyorlar. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde çok uzak bir ülkede yaşayan bir kral, 3 tane de güzeller güzeli kızları varmış. Kral bir gün kızlarını yanına çağırmış ve onlara onu ne kadar sevdiklerini söylemelerini istemiş. Kral sormuş. Kızlarım, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet, söyleyin bakalım. Hanginiz beni daha çok seviyor bakalım? Hanginiz beni daha çok seviyor? Kızlardan en büyük olanı hemen gelmiş. Babacığım demiş. Babacığım seni çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum. Ama eğer bir şeye benzetmemi istersen söyleyeceğim şey şu. Sen benim için altınlardan bile daha değerlisin. Bir altın kadar seni seviyorum. Tabii bizim kral mutluluktan 4 kişi olmuş, zıplamış mı? Çok mutlu olmuş. İşte benim kızım, işte benim kızım, seni ben de çok seviyorum. Ortanca kız gelmiş ve baba tekrar sormuş ona. Söyle bakayım kızım, beni ne kadar seviyorsun, ne kadar söyle bakalım. Ortanca kız hemen cevap vermiş. Babacığım seni o kadar çok seviyorum ki elmaslar, zümrütler, yakutlar kadar. Baba tabii nasıl mutlu, nasıl mutlu. Oh yavrum ben de seni çok seviyorum, çok seviyorum. Ve en son kim gelmiş biliyor musunuz? En küçük prenses. En küçük prensese sormuş. Söyle bakalım kızım, beni ne kadar çok seviyorsun söyle bakayım. Hadi senden de duyayım. Bu sefer en küçük prenses demiş ki, baba biliyor musun seni bir tuz tanesi kadar çok seviyorum. Baba anlamamış. Ne demek o? Ne demek tuz tanesi? Kardeşlerin altın, gümüş, zümrüt, yakut derken sen sadece bir tuzla mı beni sevdiğini söylüyorsun? Bir tuz kadar mı beni sevdiğini söylüyorsun? Ama baba, babası yok. Demek öyle. O zaman bu saraydan gideceksin. Ama baba, evet gideceksin. Seni sürgün ediyorum ve artık kızım olmayacaksın. Demek beni bu kadar seviyormuşsun diyor çocuklar. Bizim küçük prenses zavallı şok geçiriyor. Tabii ki ne yapacağını bilemiyor ve oradan ayrılıyor. Tabii zorla da olsa yapacak hiçbir şey yok. Ve çocuklar prensesi nereye gönderiyorlar? Tabii ki bir ormana. Prenses ormana geliyor zavallı korku içinde ne yapacağını bilmiyor. Nerede olduğunu bilmiyor, kayboluyor, aç, susuz, ağlıyor, üzülüyor. Her şey bir arada ve ne yapacağını bilmeden 1-2 gün geçirdikten sonra bitap halde ormanda tamam mı? Da zavallı bitap halde böyle duruyor. Ve çocuklar o sırada ne oluyor? Birdenbire bir at sesi duyuyor. Böyle etrafa bakıyor, korkuyor tabii kim olduğunu bilmediği için. Neyse atları duyunca hemen bir yere saklanıyor. Bir bakıyor oradan bir adam iniyor. Bu adam meğerse zengin bir tüccarmış. Yanına geliyor tamam mı? Ve ona diyor ki ne yapıyorsunuz burada tek başınıza? Gecenin bu karanlığında sizin gibi bir bayanın burada olmaması gerek. Tabii ki kafasındaki tacı görüyor. Tacı gördüğünde anlıyor ki prensesim ne oldu size? Niye kardeşleriniz yanında değilsiniz? Bizim tabii ki prenses olanları bu tüccara anlatıyor. Tüccar olanları duyunca çok üzülüyor
ve diyor ki ona benimle birlikte gelmek ister misin? Nereye diye sorarsanız tabii ki onun evine. Çünkü zaten bizim prenses orada yalnız, yapacak bir şey de yok ne yazık ki. Ve çocuklar birlikte gidiyorlar tabii ki nereye? Tüccarın evine. Tüccarın evine gidiyorlar çocuklar. Bir süre vakit geçirdikten sonra tüccarla birbirlerinden hoşlanmaya başlıyorlar ve bir zaman sonra da evleniyorlar. Ve burada birlikte yaşamaya başlıyorlar. Bu arada öbür tarafta neler oluyor? Kral ve kızları mutlu olarak yaşıyorlar. Fakat günlerden bir gün kral ormana gidiyor avlanmaya. Her ne kadar avlanmak doğru değilse o zamanlarda avlanıyorlarmış. Hayvanları öldürüyorlarmış ne yazık ki. Ve kral bu ormandayken birden kayboluyor çocuklar. Orman kayboluyor. Neredeyim ben, neredeyim ben? Açlıktan ölüyor böyle bitmiş halde yorgun susuz derken kim görüyor? Tabii ki masal gereği bizim bu zengin tüccar. Zengin tüccar yanına geliyor tabii ki tanıyor kralı. Ama hiçbir şey söylemiyor. Kralım ne oldu size? Nedir bu haliniz? Kral başından geçenleri anlatıyor çocuklar ve diyor ki buyurun gelin lütfen evime gelin size yemek vereyim, size su vereyim, yatacak bir yer vereyim diyor ve onu alıyor evine getiriyor. Eve getirdiğinde tabii ki bizim prenses herhalde birazdan şok geçirecek. Herhalde kral da şok geçirecek. Neyse çocuklar evine geliyor, burada istirahat ediyor derken bizim hemen tüccar gidiyor bütün olanları bizim prensese anlatıyor. Prensese babasının burada olduğunu, çok aç olduğunu ve ona yemek hazırlamasını istiyor. Tabii ki prensesin aklına harika bir fikir geliyor. Hatırlarsanız babasına onu bir tuz kadar sevdiğini söylediğinde babası kıyameti koparmıştı ve babası onu evlatlıktan reddetmişti, onu saraydan kovmuştu. Ve sonra ne olmuştu? Prenses tüccarla tanışıp bu eve yerleşmiş, onunla evlenmişti. Bakalım babası kızını görünce neler olacak? Ve çocuklar hemen bizim prenses ona harika yemekler hazırlıyor. Bizim tabii ki arada daha görmedi onu içeride. Ve kral geliyor lopur lopur yiyor ama nasıl biliyor musunuz? Böyle bu ne falan şeklinde. Ondan yiyor, bundan yiyor. Ne kadar gördüğünüz gibi yemek varsa hepsinden yiyor ama tatları feci, nasıl kötü anlatamam. Hemen tüccarı çağırıyor. Diyor ki tüccar kim yaptı bu yemekleri? Diyor ki benim eşim yaptı. Eşin mi? Çabuk çağır bana onu. Çünkü bu yemekler inanılmaz kötü. Kimmiş bu kötü yemekleri yapan diye çağırıyor onu. Ve birden içeri prenses giriyor çocuklar. Prenses geliyor. Kral şok geçiriyor. Böyle bakıyor ona. Kızım diyor. Baba yemekleri beğenmedin mi yoksa diyor. Senin için özel yaptım. Hani hatırlar mısın? Sana ne demiştim? Bir tuz tanesi kadar seni çok seviyorum. İşte demek istediğim buydu. Yemeğin tadı tuzu yok değil mi? Çünkü içine tuz atmadım. Bir tuz tanesi bile yemeğe atmazsan işte tadı böyle olur. İşte sen benim için bir tuz tanesi kadar değerliydin ve seni o kadar çok seviyordum. Ama sen ne yazık ki anlamadın. Baba şok geçiriyor çocuklar. Ne yapacağını şaşırıyor ve anlıyor o anda yaptığı hatanın ne olduğunu ve kızına sarılıyor. Ona diyor ki çok özür dilerim senin sevginden şüphe ettiğim için. Çok özür dilerim. Sana böyle bir soruyu bile sormamam gerekirdi. Ama bir hata yaptım. Lütfen affet. Ve prenses düşünüyor. Babasının hata yaptığını anladığını bildiği için de onu affediyor. Peki diyor baba. Biz burada yaşayacağız ama arada bir de sizi ziyarete geleceğiz. Ve çocuklar tabii ki böylelikle baba yani kral hatasını anlıyor ve böyle bir hatayı bir daha asla yapmıyor. İşte bu haftaki masalımız da burada sona eriyor. Evet, eğer beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Haftaya yeni masalda görüşmek üzere. Hoşça kalın.